Ercan, geçenlerde bir tane sorundan bahsediyorduk. Sen de eğitim veriyorsun bir yerlerde, ben de bir yerlerde eğitim veriyorum ve bazen öğrenciler soru sormuyor, farkında mısın? Hiç Evet, soru maalesef sormuyor. soru sormaya çekiniyorlar. Yani çeşitli sebepleri olabilir tabii. İlkokuldan itibaren soru sormamak üzerine, sadece dinlemek üzerine böyle soruları sindirilerek gelen bir eğitim sistemimiz var çünkü. Hı hı. Bir yandan da insanın öğrenmesini sebebiyet veren şey merak etmesi. Merak ettiklerine de en hızlı cevabı alabileceği yöntem soru sormak. Peki şey var mı sence? Mesela sınıf içerisinde birçok kişi var. Diyelim ki 20 kişi, 30 kişi neyse artık. Birisinin aklına bir soru geliyor ama daha önce sınıf içerisinde böyle sorular sorduğu için ulan bu soru acaba biraz salakça olabilir mi? Sınıftakiler beni daha sonra rezil eder mi? Veyahut da ben sınıfta rezil olur muyum gibi Hı hı. korkular var mıdır sence? Yani Olmaz sadece olur mu? öğretmenden Yani korku, hele eğitmenden bizim korku. coğrafyada bol yani. Şimdi bana göre şey var. Evet, adamın aklına geldiyse bir şekilde zamanında çalmıyorsa ve ben de bu soruya yanıt verebileceksem vermeyi tercih ediyorum. Ama artık öyle bir hale geldik ki soru sorulmuyor abi. Yani hakikaten kimse soru sormuyor. Bu sadece sınıf içi eğitimlerde değil, aynı zamanda bir yere sunuma gittiğin zaman da karşına çıkan bir şey. Yani yaşla da bir alakası yok. 30 yaşında birisi de Evet. aklında bir şey var. Görüyorsun onu gözünden ama soru sormuyor. Bugünkü konumuz da bu. Ama soruyu sormuyor. Evet. Soruyu Evet. sormuyor. Yani gözde görüyorsun o soruyu ama soru bir türlü gelmiyor. Bugünkü konumuzda soru sormak üzerine bir şey. Geçenlerde seninle birlikte yine düşünüyorduk ya biz nasıl olur da anonimiz soru sordurtabiliriz birilerine. Yani sınıfta birisi bir sunumu açalım. Sunumu açtıktan sonra isimsiz soru sorabilsin. Nasıl olacak? Hangi programı kullanacağız? Hangi programı kullanırsak kullanalım chat uygulamasına dönecek. Başkaları da yazacak. Acaba bunun başka bir yöntemi var mı? Var mı? Var mı? Derken Evet. varmış. Tamam, bunu da Google yapmış. İşin Varmış. güzel tarafı da varmış ve Google yapmış. Onu da slides'ın içerisine koymuş ve biz de görünce çok mutlu olduk. Çünkü kullanımı çok basit. Hemen kullanabiliyorsun ve biraz önce de bahsettiğimiz gibi kullanıcı login olmuş birisi olsa bile ben bu soruyu gizli sormak istiyorum diyebiliyor. Sunumu yapan kişi de evet soruyu Evet. gördüm Evet. ama ben buna yanıt vermek istemiyorum diyebiliyor. Hı hı. Yani veyahut da yanıt vereceğim diyor. Bunu da hem sunumda gösterebiliyor falan filan. Şimdi bunu bir yapalım. Hazır mısın? Hazırım. Ses gidince internet mi gitti diye düşündüm. Tamam. Buradan presentation moduna geldim. Presentation moduna geldikten sonra altta sorular ve cevaplar diye bir tane kısım var. Bu sorular ve cevaplar Q&A kısmına tıkladım. Q&A kısmına tıkladıktan sonra bir tane bana pencere açtı. Şurada bu pencereyi görmem lazım. Evet. Pencereyi görüyorum. Pencereyi gördükten sonra soru ve cevapları başlat diye bir seçenek var burada. Soru cevabı başlat dediğim anda artık burada sorularınızı sorabilirsiniz dedi ve bir tane de link verdi. Bu linki verdi ve sen de bu linkten bir girer misin? Beraber test Hemen edelim aynı geliyorum. zamanda. İlk önce şöyle yapalım. Sen sorunu sor. Kendi isminle sor hatta. Daha sonra da bir de gizli seçeneğini seç. Öyle sor. Sonra da senin ekranına bağlanıp bir de Tamamdır. senin ekranında biz bunu nasıl görüyoruz ona bakarız. Bir de bunun birkaç tane güzel özelliğinden bahsederiz hızlıca. Linki girdim elle ve Hı hı. doğrudan beni soru sorabileceğim bir ekrana getirdi. Henüz soru sorulmadı. Bir soru sorun alanına tıkladım ve şu an aslında anonim olarak soru sor diye bir seçenek var, işaretli değil. Hemen Hı hı. solunda da bir uyarı Ercan Bozkurt olarak soruluyor diye uyarısını gösterdi. Hemen sorumuzu soralım. Gönderdim ilk sorumu. Evet, soru geldi. Soru geldikten sonra ben bu soruyu beğendim veyahut da beğenmedim diyebilirim. Bir tane daha soru sorar mısın? Bunu da yine oturumuna çıkken gizli yani anonim kullanıcı olarak yapalım. Tamam. Oturumumu kapatmıyorum ve Hı hı. anonim kullanıcı olarak zaten bir tik işaretlediğimizde soruyu anonim olarak sorabiliyoruz. Gönderdim. Harika. Şu anda aynı kullanıcıdasın. Oturumunu da kapatmadın ama oradaki klik vardı ve kliğe tıkladığın zaman da anonim olarak bu soruyu da gönderebildin. Baktım sorulara. Yani ne yapıyoruz? Bu soru çok mantıklı be. Herkes benimle gurur duyacak diyorsak adımızla gönderiyoruz. Ya böyle soru sorulur mu derler. Çok çekiniyorum dersem de Anonymous mu soruyoruz? Sana bağlı. Yani hepsinden anonim sorabilirsin. Çok korkan birisi de olabilirsin. Bence onunla ilgili bir sorun yok. Önemli olan bu sorunun bence sorulmuş olması.
ve sınıfta bir etkileşimin yaratılıyor olması. Çünkü her zaman sizin anlattığınız şekilde bir şeyler anlaşılmıyor olabilir. O yüzden de sorular bizim için çok değerli. Sınıfta etkileşim kurmak için veyahut da eğitim verdiğinizde etkileşim kurmak için de çok daha değerli. O yüzden bunu sun diyorum. Sun deyince direkt olarak burada şeyi gösteriyor. Kimin sorduğunu gösteriyor. Kimin sorduğunu gösterdikten sonra da soruyu da gösteriyor. Ve bu soruyu gösterdikten sonra tekrar buradan gizle diyerek de notunuza yani slaytınıza geri de dönebiliyorsunuz. Veyahut da bu soruyu göster diyorsun. Bu soruyu gösterdiğince de yine aynı şekilde altta senin kullanıcı adın ve sorun da gözüküyor. İnanılmaz keyifli. Bir tane daha güzel özelliği var. Şöyle bir sorun vardı düşündüğümüz zaman. Tamam biz bunları sorduk ama bunları acaba kaydediyor mu bu soruları? Çünkü daha sonra belki de 5 Dersten tane sonra 10 belki tane slaytların yenilenmesi ya da ders akışının daha iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilir burada gelen sorular. kesinlikle öyle. Buradan bir deneyim elde ediyorsunuz. Çünkü birçok kişi size soru sormuş oluyor. Belki 10 tane ayrı eğitim verdiniz ve 10 tane ayrı yerde eğitim verdiniz. Daha sonra da dönüp bakıp insanlar neler sormuş diye kontrol edip sunumunuzu da buna göre değiştirebilirsiniz. Bu yüzden ben geldim. Çıkış moduna geçtim. Slide'dan çıktım. Yani sunumdan çıktım. Çıktıktan sonra da buradan soru cevap historisine geldim. Soru cevap historisine geldikten sonra yarısı Türkçe yarısı İngilizce oldu ama soru cevap geçmişine geldikten sonra buradan eski sorulara gelebiliyorum. Eski sorulara geldikten sonra da buradan tıklayıp hepsine bakabiliyorum. Ve yapılan bütün işlemleri bu oturumla ilgili yapılan bütün işlemleri de buradan görebiliyorum. O yüzden çok basit, kullanımı çok kolay ve hemen adapte olunabiliyor. Çünkü link de çıkıyor. Hemen herkes oturumunu açabiliyor. Hatta kullanıcının kendi oturumunu açması gerekmiyor. Sadece o linke tıklıyor ve sunum modu açılıyor. Bir de istersen bu ekran açıkken sana bağlanalım ve senin ekranında da bunun nasıl gözüktüğünü görelim. En azından şeyde görelim. Tekrar ben o yüzden sunum modunu açıyorum. Sunum modunu açtıktan sonra da alttan yeni bir tane sunum oturumunu da açmış oluyorum. Ben de yeni bir link gelecek galiba. Ona göre Evet, yeniden o yüzden bağlanacağım. yeni link ya zaten yeni oturum başlattığım zaman artık bir önceki oturuma kimse erişemiyor. Yeni bir tane link oluşturdum. Buradan sen de görebiliyorsun artık. Bu tarafta soru sorma ekranımız. Da anonim sor demedim. Direkt Bilgisi. Neyse Ercan tamam. Bozkurt olarak soruluyor dedi. Aha. Zaten aşağıda da gördük. Bu arada Hemen başkaları anonim da tarafa beğenebiliyor yine gittiğimde aynı de şekilde. O da bence keyifli. Böylelikle belki de güzel bir soru sordunuz. İnsanların da beğenmesini Hı hı. sağlayabiliyorsunuz. Bir tane daha güzel özelliği var. Eğer bunu yayınla demediyse şeyde sunum kısmında gözükmüyor. Eğer siz baktığınız soru hoşunuza gitmedi, yayınlamak zorunda değilsiniz. Gerçekten bu Evet, başarılı bir. ama soruyu soran insanlar birbirlerinin sorularını görebiliyorlar bu Evet, ekranda. Yani büyük bir ihtimalle öyle. üçüncü bir kişi olsaydı ondan gelen sorular da bu tarafta gözükecekti. Ama anonim sorulduğunda zaten çok bir önemi yok soruların görülüyor olmasının da. Görülmesini istiyorsanız zaten adınızla beraber anonim işaretlemeden işlem yapabilirsiniz. Harika. Şu anda zaten yorumları ben yine burada görüyorum. Senin ekrana geçtiğim zaman sen kendi ekranına nasıl yazıyorsun bunu da gördük. Ve burada açıkçası şeyden bahsetmek istemedik. Yani normalde Google Slides çok güzel bir uygulama ama biz bu videoda sadece Google Slides ile ilgili tek bir tane özellikten bahsettik. O da soru cevap özelliğinden. Çünkü Google Slides'ı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Belki de çok uzun zamandır da kullanıyor olabilirsiniz. Buradaki soru cevap özelliği bence en önemli özelliği. Hatta sadece gördüğünüz gibi bir tane başlık atabilirsiniz. Başlığı attıktan sonra sorularınıza sorun dersiniz. Ve link yukarıda çıkar. Link yukarıda çıktıktan sonra da insanlar sizin verdiğiniz eğitimin içerisinde aktive olurlar. İlla çok büyük bir slide da hazırlamak zorunda değilsiniz. Zaten tek sayfa olması bile yeterli. Bu yüzden soru ve cevap kısmı çok değerli. Her türlü sunum yapan insanın bence kullanması gerekiyor. Sunumların içerisinde muhakkak bunu da adapte etmemiz gerekiyor. Umarım siz de kullanırsınız. Nerelerde kullandığınızı muhakkak yorumlara eklemeyi unutmayın. Biz de onları görelim ve bunlardan belli deneyimler çıkartalım. Yine videoyu beğendiyseniz şuralarda bir yerlerde bir şeyler olacaktı. Onlardan bir tanesine basıyordunuz diye hatırlıyorum. O zaman bir sonraki uygulama çantası videosunda görüşelim mi Ercan? Görüşmek üzere. Görüşürüz.